Kalbim içimde hafifçe dururken, buharlı geminin güvertesinde duruyordum. Ekim sabahının serin grisi ve koyu yeşil deniz karşımdaydı. Karlı, kahverengimsi kıyı bölgesinin ötesinde, Orizaba'nın karla örtülü zirvesi doğan güneşin ilk ışınlarında parıldıyordu. Ve o an, güneş yükseldikçe, kıyıdaki tüm tropik bölge, kahverengi Veracruz'un surları ve San Juan de Ulua Karakol Kalesi parlak bir ışıkla dolup taştı. Ani ve görkemli bir patlama. O parlak ihtişam bana, kendi başarısıyla dolu parlak bir vaat gibi göründü. Kalbim daha da hafifti, bir hafta sonra kendimi güzel Morelia şehrinde bulduğumda. Her şey hazırdı, başlamak üzereydim. 10 yıldır, kimi zaman bilinçsizce, kimi zaman dikkatle hazırlandığım işe, neredeyse tüm hayatım boyunca. Morelia'nın operasyonlarım için en iyi üs olduğuna karar vermiştim. Ana amacım, daha izole olan yerli Kızılderili kabileler arasında ilkel uygarlığı araştırmaktı. Erken kilise ve medeni kayıtlardan mümkün olduğunca fazlasını öğrenip, İspanyol fatihler tarafından yok edilen dokuyu yeniden yaratmak istiyordum. Araştırmalarım için Michoacán eyaletinden ve komşu Jalisco eyaletinden daha iyi bir yer olamazdı. Çünkü bu bölgede hala nominal itaatten fazlasına düşmemiş kabileler vardı. Büyük ölçüde ilkel geleneklerini ve inançlarını koruyorlardı. İlginç bir şekilde, bu inançlar pek çok Hristiyan ayinle de karışmıştı. Bu bölge Kızılderililerinin bağımsızlığı o kadar dikkat çekiciydi ki, Özgür Jalisco, ifadesi Meksika genelinde yaygın bir söz haline gelmişti. Üstelik Morelia, antik kayıtlar açısından da son derece zengin bir şehirdi. Fransisken eyaletinin arşivleri 1531 yılına, Michoacán Piskoposluk bölgesinin temsilcileri 1538 yılına, Colegio de San Nicolas'ın kayıtları ise 1540 yılına kadar uzanıyordu. Yeni kurulan Museo Michoacano'da da zengin bir arkeolojik materyal deposu biriktirilmişti. Kısacası, tüm Meksika'da çalışmalarımı bu kadar avantajlı şekilde sürdürebileceğim başka bir yer yoktu. Meksika şehrinden bir arkeolog arkadaşımdan, müze müdürü olan bilgili Doktor Nicholas Leon ile tanışma mektubu getirdim. Bu mektup o kadar samimi, o kadar nazikçe yazılmıştı ki, o garip şehre geldiğim günün içinde kendimi dostların arasında buldum. Kalpler ve kapılar bana aynı anda açıldı. Bilgilerini ve aktif yardımlarını sıcak bir coşkuyla bana sundular. Müzenin sessiz bir köşesinde, yönetmenin bana özellikle takdir ettiği Don Rafael Moreno'ya, önümdeki amaçları ve umduğum araçları açtım. Kesinlikle, dedim, buradaki dağlarda yaşayan özgür Kızılderililer arasında pek çok şey bulunabilir. Geleneklerde, düşünce tonunda, dinde, fetih döneminden bu yana değişmemiş şeyler. Don Rafael başını salladı. Fray Antonio da bunu söyledi, diye gözlemledi, düşünceli bir sesle. Ve seçkin hemşehriniz Senor Orozco Iberra'nın da belirttiği gibi, diye devam ettim, ilkel tarihin karanlık pek çok yeri aydınlatılabilir, pek çok yanılsama yok edilebilir. Ve bu arada, Kızılderililer arasında yaşayan, onların yaşam tarzlarına uyum sağlayan ve gerçekten özgün kaynaklardan öğrendiği şeyleri doğru biçimde not eden biri, son derece ilginç gerçekler toplayabilir. Fray Antonio da aynı inancı savundu, diye yanıtladı Don Rafael. Ama onun putperest ruhların kurtarılmasına duyduğu sevgi, antikacı bilginin ilerlemesine olan sevgisinden çok daha büyüktü. Şimdi sizin yapmayı teklif ettiğiniz şeyi çok önce o da yapmıştı. O bilginin bir kısmını toplamak için büyük çaba harcadı. Peki bu Fray Antonio kim, Senor? Tüm erkekler arasında sana en akıllıca yardımı verebilecek adam odur, Senor. Don Rafael bir an durdu. Müzede onu çok az görüyoruz, gerçi en saygın üyelerimizden biri, ama zamanının tamamını tanrısal işe vermiş, başka şeylere ayıracak pek az şey kalmış. Kendisi bir keşiş ve Aziz Francis kuralına bağlı yeminli. Bildiğiniz gibi, reform yasalarının yayımlanmasından bu yana ülkemizde keşişlerin topluluklar halinde yaşamasına izin verilmiyor. Ancak az sayıda istisnadan biri olarak, manastır kiliseleri sekülerleştirilmiş dini tarikatların eski üyeleri tarafından idare edilebiliyor. Fray Antonio, San Francisco Kilisesi'nin sorumluluğunu üstlenmiş, pazarın yanında biliyorsunuz. Ve neredeyse bir kilise rahibi gibi yaşıyor. Dini bir meraklıdır. Tanrı'nın hizmetinde hiç dinlenmez. Buradaki sıradan insanlar, onun aralarındaki sevgi dolu çalışmalarından dolayı, çiçek hastalığı vurduğu o korkunç dönemde yaptıklarından dolayı, onu saygıyla bir aziz olarak görürler.
Daha yüksek sınıftakiler ise, kahramanca işlerini ve mükemmel hayatını bilenler. Onu kutsallık ruhunun ta kendisine sahip biri olarak görmeye eğilimlidir. Gerçekten, Tanrı'nın özel lütfu sayesinde Frei Antonio gibi insanların bazen bu günahkar dünyada yaşamasına izin verilir. Don Rafael derin bir duygu ve saygıyla konuştu. Sözleri her geçen an daha büyük bir güç kazanıyordu. Bir anlık duraksamanın ardından devam etti, ama seni en çok ilgilendiren şey senir. Frei Antonio'nun yerli halkımız hakkında edindiği bilgidir. En büyük dileği, bu putperest ruhlara Hristiyanlığın kurtarıcı lütfunu taşımaktır. Bu iyi amaç için dağlara pek çok yolculuk yapmıştır. Hint kasabalarındaki şapellerde hizmet vermek onun için bir tutku haline gelmiş, bu uzak koyunlara Tanrı'nın sözünü vaaz etmek için ciddi bir çaba göstermektedir. Çoğu zaman hayatı en yakın tehlikede olmuştur. Çünkü dağ kabilelerinin putperest rahipleri, onun yumuşak inancının üzerlerine ilerlediği için onu acı bir nefretle nefret ederler. Ama o tehlikeye karşı umursamazdır. Ve inananlar vardır ki, gösterdiği cesaretle bir şehit tacından daha çok kaçındığını düşünürler. Don Rafael yine durakladı. Bu en kutsal adamın kutsal hayatından söz ederken onu derin duyguların sardığı belliydi. Bu yüzden anlayacaksınız senir, diye devam etti, Frei Antonio bu dağ kızılderililerinin yollarını bildiği için, aralarında gezip onları incelemeniz için en uygun rehberdir. Onunla hemen görüşmekten daha iyisini yapamazsınız. Kilise yalnızca bir adım ötede. Gidelim. Don Rafael'in söyledikleri bana yeni ufuklar açmıştı ve garip duygularla harekete geçtik, birlikte müzenin sessiz gölgesinden sokakların parlak sessizliğine çıktık. Morelia her zaman nazik ve dingin bir şehirdir. Ben genel olarak rahiplere, özellikle Meksikalı rahiplere karşı derin bir küçümseme beslerdim. Ama şimdi, tarafsız bir kaynaktan, 13. yüzyılın ruh sarsan dürtüleriyle yaşayan bir Meksikalı rahipten söz duymuştum. Ruh ve bedenini Tanrı'ya ve çevresine adamış biri. Kısacası, Aziz Francis of Assisi'nin serafik ruhu sanki yeniden onun içinde yaşıyor gibiydi. Ama bu güçlerin günümüzde de var olduğunun somut kanıtlarına ulaşma düşüncesi, doğal olarak kendi özel ilgi alanlarıma yöneltti zihnimi. Ve belki çok güçlü olmayan bir benzetmeyle şunu düşündüm, bu keşiş, Aziz Francis'in kuralının harfine ve ruhuna 600 yıl sonra bu kadar yakın yaşıyorsa, ben de Meksika'da yarım yüzyıl önce hala canlı olan şeyleri bulabileceğimi umabilirdim. Cole Principal'dan geçtik, küçük eski La Cruz Kilisesi'nin yanından döndük ve pazar meydanından ilerledik. Alış ve satış tembelce sürüyordu, uykulu bir konuşma uğultusu mekanı kaplıyordu. Alışık olmayan gözlerime göre bu sahne, gerçek hayattan çok, bir operadan alınmış bir şeydi. Pazar meydanına bakan o antik kilise. Ve geçiş hoştu. Canlı güneş ışığı ve sokakların sıcaklığından serin, gölgeli iç mekana. Hayatın tek işareti, başı boğuk bir rebozo ile sarılı yaşlı bir kadındı, dua ederek istasyonlar boyunca ilerliyordu. 250 yıldan fazladır burada dua edilmiş, övgü sunulmuştu. Burada hizmet eden ve ibadet edenlerin nesilleri, kötü kalplerde bolca olsa şüphesiz, hem içinde hem de dışında, yine de o eski kilisenin dokusuna sanki işlemişti. Tüm ruh özlemlerinin ince özü, günahkar güçlere karşı gerçekten mücadele eden kadınlar ve erkekler, o taşların içinde kutsanmış gibiydi. Kilisenin doğu ucuna geçtik. Orada alçak bir kapı vardı. Kaba demir çivilerle süslenmiş ağır bir ahşap kapı. Don Rafael, oraya tam giriş hakkına sahip biri gibi kapıyı hızlıca itti ve beni sakristiyaya girmem için nazikçe kenara çekildi. Gölgeli kiliseden bir basamakla küçük tonozlu bir odaya girdim. Güneye bakan geniş bir pencereden dökülen güneş ışığı içeriği parlak bir şekilde aydınlatıyordu. Ve tam o güneş selinin üzerine düştüğü yerde, taş basamaklardan oluşan piramidal bir zeminden yükselen büyük, koyu ahşaptan bir haç vardı. Gerçek boyutta, çarmıha gerilmiş Mesih'in figürüyle. Ve orada, çıplak taş kaldırım üzerinde, kutsal heykelin önünde, kapüşonunu indirmiş, kolları yukarı kaldırılmış, yüzü güneş ışığına dönmüş. Frei Antonio diz çökmüştü. Solgun, kutsal yüzünde, zengin güneş ışığı öyle serafik, öyle büyülenmiş bir ifade bırakmıştı ki, ateşli bakışlarına göre, cennetin kapıları açık olmalı ve tüm ihtişamı, tüm görkemleriyle önünde uzanıyor olmalıydı. İşte ilk kez Frei Antonio'yu böyle gördüm. Gerçekten bir aziz gibi, haç önünde diz çökmüş. Ve onu her zaman böyle hatırlamaya çalışırım.
Ama o an bile, zihnimde karşısında başka, daha karanlık ama kesinlikle daha görkemli bir resim yükseliyordu. Teselli edici değil. Çünkü böyle zamanlarda o düşünce bana net ve şiddetle geliyordu. Sanki kendi adımı olmaksızın beni iten güçlü bir el varmış gibi. O an dua ettiği şeyin, sonunda Tanrı'nın ona verdiği şey olduğunu hissediyordum. Bazı erkekler, cennetle bu tür bir birliktelik içinde yakalandıklarında rahatsız olur ve tedirgin hissederdi. Ben de kesinlikle öyle hissederdim. Çünkü onu bu kadar bölmüştüm. Ama Frei Antonio için cennetle birliktelik, günlük hayatının tamamen bir parçasıydı. Ani girişimiz onu hiç sarsmadı. Bir an sonra kendi düşüncelerine ve yere döndü. Dizlerinden kalktı. Ciddi ve basit bir zarafetle bizi karşılamak için öne çıktı. 28'inden büyük değildi. Biraz boylu, yapılı ve zayıf değil, saf ve ince. Vücudunu, kendisinden bu kadar çok iş gerektiren bir makinenin dikkatli düzeninde tutan biri gibi. Yüzünde hala gençliğin yumuşak yuvarlaklığı ve zarif bir tatlılık ifadesi vardı. Ama ince, güçlü çenesinde ve narin dudaklarının setinde bir kararlılık ve güç rezervi saklıydı. Ve en çok bu güç, gözlerinden dışarı parlıyordu. Onu ilk gördüğümde tam olarak algılayamamıştım. Ama sahip olduğu gözler, gördüğüm en harikaları arasındaydı. Siyah olduklarını düşündüm önce. Ama gerçekte koyu maviydi, açık tenine ve saçlarına uygun. Onlara bu kadar güçlü bir bireysellik veren şey ise renkleri değildi, her an değişen ifadeleriydi. Daha doğrusu, onları canlandıran ruhun hissinin her an dönüşümüydü. İlk gördüğümde cennete dönmüşlerdi, sanki göksel bir aşk dilini konuşuyor gibiydiler. Son gördüğümde ise sert ama coşkulu bir şekilde parlıyorlardı, zafer dolu bir sevinç ışığıyla, öfkeli cennetin gazabını cehennemin fethedilmiş güçlerine karşı fırlatır gibi. Ve aralarında, insan kederine, hatta vahşi hayvanların acısına duyulan şefkati yansıttıklarında, kelimelerden daha dolgun, daha zengin tonlarda konuştukları o en nazik kalbe dokunuyordu. Don Rafael, Frei Antonio'yu dualarında böldüğümüzü fark etmeksizin, kapıyı açar açmaz hemen onu tanıştırmaya başladı. Beni, ilkel sakinleri araştırmak için Meksika'ya gelen bir Amerikan arkeolog olarak sundu ve Frei Antonio'dan araştırmamı sürdürmek için verebileceği yardımı rica etti. Belki de Frei Antonio, kalbimin ne kadar tamamen ona gittiğini anlamıştı. Çünkü sonradan aramızda o kadar yakın bir sempati oluştu ki, düşüncelerimiz kelimeye bile gerek kalmaksızın birbirimize gelirdi. Her neyse, Don Rafael daha dileklerimi açıklamayı bitirmeden, Frei Antonio ne yapmama yardım etmek istediğimi anlamış ve söz vermişti. Senor, ana dillerimiz hakkında kitap bilgisine zaten sahipsiniz. Bu iyi bir başlangıç. Konuşma bilgisi kolayca gelecek. Duraksadı. Hizmetkar olarak çocuk Pablo'yu alacaksınız. İyi bir çocuktur Pablo. Onunla Nahua lehçesinde konuşabilirsiniz, ki bu en önemlisi, çünkü en yaygın olanı ve doğrudan antik kökenden geliyor. Ve Senor'un Santa Maria ve San Andres köylerinde bir süre yaşamasını ayarlayacağım. Hem Otomi hem de Taraskın lehçelerinde sözel ustalık için biraz zaman ayrılmalı. Zor bir hayat olacak, korkarım, ama şüphesiz birkaç ay. Senor 10 yıl boyunca çalışmış, bu kısa disiplinin gerekliliğini anlayacaktır. Gerçek bir öğrenci için çalışma başlı başına bir zevktir. Daha da fazlası, uzun süredir arzulanan bir amacı mümkün kılan çalışma. Bir an durdu ve nazik bir el hareketiyle, bedeninin hafif eğiliminin iltifatın değerini artırdığı bir tonla ekledi, Senor'un İspanyolca okuduğunu biliyorum, çünkü çok mükemmel konuşuyor. Ama Senor eski İspanyolca alfabemizi kolayca okuyor mu? Hiç denemedim, diye cevapladım. Ama eski basılmış İspanyolcayı kolayca okuyabildiğim kadarıyla, hafif bir sesle ekledim, eski yazıyı okumakta da büyük bir zorluk yaşamam. Frei Antonio Don Rafael'e bakarak hafifçe güldü. Don Rafael de güldü. Belki, dedi Frei Antonio ellerini uzatırken. Ama baskıyla tam aynı şey değil, Senor bunu denediğinde anlayacaktır. Ama fark etmez. Arşivlerimizde en ilginç olanları için okumada ona yardım etmekten memnun olurum. Don Rafael de öyle. Bilmelisiniz Senor, diye devam etti, resmi hitap tarzını bırakarak, konuya olan ilgisi ve bana karşı hisleri ısındıkça, burada çok değerli belgeler korunmuş. 1536 gibi erken bir tarihte bu batı bölgesi bir kastıdiye olarak inşa edildi. O tarihten itibaren tarikatımızın misyonerleri putperestler arasında yaptıkları çalışmalarla ilgili mektuplar ve raporlar burada kabul edildi.
Burada çok fazla tarihi hazinenin gizlendiğinden şüphe yok. Son 100 yıl veya daha fazlasında bu eski kağıtlara çok az ilgi gösterildi. Don Rafael ve sizin gibi antikacılar için son derece değerli belgeler bunlar. Benim için ise daha da değerli, çünkü Tanrı'nın kendi sözünün tohumunun putperestler arasında nasıl ekildiğinden bahsediyorlar. Pablo de Beaumont ve Alonso de Larrea, bu eyaletin kronikleri, bu konularda araştırma yapmış bilim kardeşlerimizdir. Ama onların çalışmaları da 250 yılı aşkın süre önce sona erdi. Ben de bu konulara ayırabildiğim az zamanda zaten pek çok el yazması buldum. Bu yazılar, İspanyollar gelmeden önce Meksika'da yaşayan tuhaf insanlara yeni ve meraklı bir ışık tutuyor. Bunların bir kısmını sizin incelemeniz için göndereceğim. Düşünce olarak işinize hazırlayacaklar ve ilkel yaşam biçimleriyle inanç tonları hakkında faydalı bilgi verecekler. Santa Maria ve San Andres'teyken de arşivlerimizde araştırmaya devam edeceğim, dönüşünüzde bulduklarımı göreceksiniz. Kısa bir duraklama. İzninizle Senores, şimdi işime devam etmeliyim. Don Rafael, antikaya olan bu inceleme sevgisinin bir zayıflık olduğunu ve bunun üzerimde giderek arttığını biliyor. Bu öğleden sonra birkaç antik el yazmasını size göndereceğim. Ve böylece, tekrar buluşana kadar. Fray Antonio sözünü zamanında yerine getirdi. El yazmaları geldi ve onlara göz atmam yeterliydi. Don Rafael ile aramızda değiş tokuş ettiği gülümsemeyi, okuma yeteneğime hafifçe ifade ettiğim güveni hemen anlayabilmek için. İbranice okumak bu amaç için uygun değildi, pekala okuyabilsem de. Ama tam da bu amaç için, hiç okuyamam demek yanlış olmazdı. Meraklı ve karmaşık harf oluşumları, olağanüstü kısaltmalar, antik yazım, tuhaf ifade biçimleri, modası geçmiş kelimeler, tek bir satırın bile anlamı yok gibiydi. Kötü bir teslimiyetle el yazmalarını müzeye götürdüm ve Don Rafael'den yardım istedim. Bana tamamen anlaşılmaz bulduğum her şeyi akıcı İspanyolca ile okudu. Bu sadece bir beceri, diye açıkladı. İlk başta biraz zaman ve sabır gerekiyor, ama sonra her şey kolayca gelir. Ama Don Rafael burada kendine haksızlık etti. O tarihten bu yana antik İspanyol alfabesinin incelenmesine çok zaman ve sabır ayırdım ve hala okuma konusunda uzman olmaktan çok uzaktayım. Fray Antonio'nun bana verdiği diğer söze gelince, Nahua ya da Aztek lehçesinde pratik eğitmen olarak görev yapacak bir hizmetkar gönderecekti. O da aynı derecede dakikti. Odamda, sabah ilk kahvaltım olan ekmek ve kahveyle otururken, San Francisco Kilisesi'ni ziyaretin ardından hafif bir ses duydum. Uzaktan gelen yüksek sesli müzik mi, yoksa yakından gelen yumuşak bir müzik mi olduğunu anlayamadım ilk başta. Sonra fark ettim, müzisyen, La Grande'den Kılıç şarkısının notaları arasında hissediyordu. O sıralar benim hatırladığım, önceki akşam meydanda askeri bando tarafından çalınmış, yarım odası geçmiş bir opera seçkisi. Yavaş yavaş, çalmak daha kendinden emin hale geldi. Sonunda hava doğru ve enerjik bir şekilde aktarılıyordu. Bu zaferle birlikte, sesin tonu büyük ölçüde arttı. Ve tonlarından anladım, çalınan enstrüman bir konsertinaydı. Çalan kişi ise otelin iç avlusundaydı. Aniden, müziğin tam ortasında, bir ses yükseldi. Kesinlikle otelin avlusundan geliyordu. Bir eşeğin olağanüstü çığlığı. Ardından, çıplak ayakların koridordan hızla uzaklaşan yumuşak sesi. Kapıyı açıp dışarı baktım ama geçit boştu. Galeri avluya bakıyordu ve alçak taş korkuluğun kenarına adım attım. Sıcaklık hissi olmadan izledim sahneyi, sanki hiç hatırlamadığım bir manzaraydı bu. Neredeyse tam altımda küçük gri bir eşek duruyordu. Zarif şekilli, kusursuz küçük bir hayvan. Üzerinde olağanüstü uzunlukta ve tuhaf bir kulak boyutunda. Başını kaldırmış, büyük kulakları öne doğru dikilmişti, en dikkatle dinlediğini gösteren bir ifadeyle. Yüzünde ise öyle iyi niyetli bir tatlılık vardı, öyle düşünceli ve meditatif bir bilgelik ki, kalbimde ona karşı anında gerçek bir sevgi doğdu. Birden başını eğdi ve avlunun köşesine, durduğum galeriden inen merdivene hevesle döndü. Ve o merdivenlerden geldi, 18 ya da 20 yaşlarında, gülümseyen, hoş yüzlü bir Hintli genç. Pamuk gömlek ve pamuk pantolon, çıplak ayaklar, başında hasırdan bir şapka. Eşek çocuğu görür görmez onu bağlayan ipi gerdi ve bir daha güçlü bir ses çıkardı. "Beni mi çağırıyorsun, bilgi olan?" dedi çocuk, İspanyolca. Gerçekten bu senir Amerikano tembel bir senir, geç kalkıyor ve onu bu kadar uzun süre bekliyorduk. Ama sabır, bilgi olan.
Padre, onun iyi bir centilmen olduğunu ve hizmetinde sanki kral gibi muamele göreceğimizi söylüyor. Şüphesiz artık yağmurluk ceketimi alabilirim. Ve sen, bilgi olan, fasulye yiyeceksin. Bu noktada eşeğin yanına gelmiş, kollarını yaratığın tüylü kafasının etrafına sarmış ve olağanüstü uzun kulaklarını nazikçe okşuyordu. Eşek de okşamaya başını çocuğun göğsüne ovuşturarak ve kuyruğunu coşkuyla kıpırdatarak karşılık verdi. Kısa bir süre bu iki dost birbirlerine sevgilerini gösterdiler. Sonra çocuk eşeğin yanındaki kaldırıma oturdu ve cebinden büyük bir ağız orgu çıkardı. Tüm avlu Offenbach'ın müziğinin tınılarıyla dolana kadar iştahla çalmaya başladı. Açıkça belliydi, bu, Fray Antonio'nun bana göndereceğine söz verdiği çocuktu. Ve onun benim tembelliğime dair yorumlarına rağmen, ona karşı içimde güçlü bir hoşlanma belirmişti bile. Kılıç şarkısının bir kez daha çalınmasını bekledim. Eşeğin de hafif ama eleştirel ve memnun bir ilgiyle dinlediği kanısındaydım. Ve sonra onu selamladım. Tembel Senor Americano sonunda uyandı, "Pablo," diye seslendim. "Yukarı gel. Yağmur ceketi satın almaktan ve bilgi olanın fasulyesi hakkında konuşacağız." Çocuk sanki altında bir yay serbest bırakılmış gibi fırladı. Utancı ve kafa karışıklığı o kadar büyüktü ki, ona küçük şakamı yaptığıma gerçekten üzüldüm. "Sorun yok, evladım," dedim hızlıca ve tüm nezaketimle. "Bilge olana konuşuyordun, bana değil. Duyduklarımın hepsini unuttum. Sen Fray Antonio'dan mı geliyorsun?" "Evet, Senor," diye yanıtladı. Şakanın zararı kalmadığını gülümsememden anlamış olmalıydı, o da gülümsedi. Çocuğun yüzü o kadar dürüst ve nazikti ki, giderek daha çok sevdiğimi hissettim. "Biraz daha sabır, bilgi olan," dedi eşeğe. Eşek de kulaklarını ciddi bir şekilde salladı. Ve sonra çocuk merdivenden yukarı çıktı, galeriye geçtik ve onunla konuşmak için odama girdim. Pablo'nun kendisi hakkında anlatacak pek fazla bir şeyi yoktu. Guadalajaralıydı, Meksikal Jingo banliyösünde doğmuştu. Kendi müzikal zevki, Meksika'yı daha iyi bilseydim bana bunu söyleyebilirdi. Şansını aramak için dünyaya sürüklenmiş biriydi. El Sabio adını verdiği eşeği ise o kadar bilge bir sersemdi ki. "Onunla konuşmak istediğim her kelimeyi biliyor Senor," dedi Pablo içtenlikle. Uzak bir mesafeden bile küçük enstrümanla yaptığım müziği duyunca, benden geldiğini anlıyor ve bana sesleniyor. Ve o beni seviyor, Senor, sanki kardeşi gibi. Ben de aynı şefkatle onu seviyorum. İyi Padre ona beni verdi. Tanrı onu her zaman huzurlu kılsın ve korusun. Bu dindar dileğin, eşekle değil Fray Antonio ile ilgili olduğunu anladım. "Peki nasıl yaşıyorsun, Pablo?" diye sordum. "Kutsal çocukların kaynağından su getirerek, Senor. Ojo de los Santos Ninos, 2 lig uzakta. El Sabio ile oraya günde 2 yolculuk yapıyoruz. Her seferinde 4 kavanoz su getiriyoruz, burada şehirde 3 telakoya satıyoruz. Çünkü çok iyi, tatlı bir su. Günde 3 real kazanıyorum, Senor. Tek bir şey olmasaydı, yakında zengin olacaktık. Servetin bizim para birimimizle yaklaşık 27 sente denk geldiği hızla aklıma geldi. Ama ciddiyetle sordum, seni zengin olmaktan alıkoyan bu tek şey nedir, Pablo?" "Çok yiyorum, Senor," diye yanıtladı Pablo, hüzünle. "Gerçekten, sanki bu karnım asla doyamazmış gibi. Param biriktirmek için az yemeye çalışıyorum. Ama karnım daha fazla yiyecek için haykırıyor ve param da öyle. Bir medyoyu bile bir hafta boyunca kurtarmak güç, ne El Sabio'nun ihtiyaçları ne de benimkiler ödenmeden. Ve şimdi çok çabalıyorum. Bir sonraki yağmurlu mevsim gelmeden önce bir yağmur ceketi almak için. Ama iyi bir tanesi için 7 yıl ödemem lazım. Fiyatı çok geniş. Yağmur ceketi nedir, Pablo? Senor bilmiyor mu? Bu garip." Güldü. "Palmiye yapraklarından dokunmuş bir paletir, yağmurun içinden geçemediği bir saman gibi. Az önce El Sabio'ya söylediklerim." Birden durdu. Utançla bana döndü. El Sabio'ya tembelliğimle ilgili söylediklerini hatırlamıştı. "Sana ödeyeceğim maaştan yeterince tasarruf edip paltoyu alacak parayı biriktirmiş olurdun," dedim hızlıca, onu kafa karışıklığından kurtarmak için. Sonra ücretlerin ne olması gerektiğini konuşmaya başladık. Genel olarak benim hizmetkarım olarak ne yapacağını anlattı. El Sabio'nun anlaşmanın bir parçası olduğu ise hiç Pablo'nun aklından çıkmıyordu. Anlaşmalarımız hemen tamamlandı. Kendimi, ağız orgu çalan bir çocuk ile son derece akıllı bir herifin sorumlu ilişkisi içinde buldum. Her iki bağımlının da benimle Kızılderili köylerine yürüttüğüm seferde bana eşlik edeceğine karar verilmişti.
Anlaşmayı sağlamlaştırmak için Pablo'ya yağmur ceketini satın alması için gereken 7 reali verdim. 2 gün sonra Moralya'dan batıya, dağlara doğru yolculuğumuza başladığımızda biraz şaşırdım. Pablo istediği kadar çok istediği o giysisini almamıştı. Tabii ki yağmur mevsimi hala çok uzaktaydı, buna ihtiyacı yoktu demek doğruydu. Ama ona bunu sorduğumda biraz tereddüt etti. Sonra çok özür dileyen bir tonla başladı. Belki Senner bunu yaptığım için beni affeder. Gerçekten elimden bir şey gelmedi. Van adında yaşlı bir adam var, Senner. Bana birçok kez çok iyi davrandı. Karnıma koyacak şeyler verdi. Bir kavanozumu kırdığımda başka bir kavanoz almam için para verdi ve benden sadece kavanozun maliyetini istedi, fazlasını almadı. Durdu, devam etti. Bu yaşlı adam hasta şimdi, romatizm, Senner. Parası yok, eşiyle birlikte yiyecekleri de pek yok. Bunun ne kadar acı verici olduğunu biliyorum. Ve şöyle düşündüm, Senner beni affeder mi? Şimdi yağmurluk cekete ihtiyacım yok, Senner anladı. Van'a 7 reali verdim. İyileşip tekrar işe başlayınca bana ödeyecek. Ama ödeme yapmamalı mı? Sesi titredi. Senner ne düşündüğümü biliyor mu? Yağmur paltoları gerçekten çok gereksiz şeyler, sonuçta. Onlarsız ıslanırsın, doğru, ama kısa sürede yeniden kurursun. Ama gerçekten. Ve Pablo'nun boğazında aniden bir düğüm oluştu, neredeyse hıçkırık gibiydi. Gerçekten bir tane istemiştim. Pablo bu küçük hikayeyi anlattığında, Fray Antonio'nun ona duyduğu saygıya hiç şaşırmadım. Ve o andan itibaren çocuğun kalbimde sıcak bir yeri oldu. Şunu da söyleyebilirim, ağız orguna olan büyük bağlılığına rağmen, çünkü o çocuk hiç yeni bir melodi duyamaz, hemen sevgilisi, instrumentitoya uygulamadan geçemezdi. Ta ki ustalaşana kadar, en iyi hizmetkarda adamın sahip olabileceği. Ve nazik doğasında son derece cesur bir çekirdek saklıydı. Sonradan birlikte yaşadığımız tehlike zamanlarında, yalnızca Rayburn hariç, hiç kimse ölümle yüz yüze daha sakin ve daha derin bir cesaretle durmadı. Çünkü onu oluşturan hiçbir lif, korkuyla heyecanlanacak şekilde yapılmamıştı. Birlikte dağlarda geçirdiğimiz 2 ay boyunca, bu süre zarfında Kızılderililerden ve lehçeler üzerine edindiğim kitap bilgisini etkili kılacak yeterlilikte iş deneyimi kazandım. Ve onun isteklerimi ne kadar hızla kavrayıp karşıladığına, alışkanlıklarımı ne kadar çabuk anladığına hayran kaldım. Hint geleneklerini ciddi bir şekilde incelemeye girişince, en açık ve tanınmış türden bile olsa, kısa sürede durumun oldukça umutsuz olduğunu fark ettim. Fray Antonio'dan gelen onay ve onun aralarındaki hayırsever hizmetleri sayesinde Kızılderililer bana büyük saygı gösterdi ve her türlü iyiliği gösterdiler. Ama artık şüphelenmeye başlamıştım. Ve bu şüphe sonradan kesin bir inanca dönüştü, belgelerim bir Hristiyan rahipten geldiği için, onların iç yaşamlarını bilmekten kararlılıkla uzak tutuluyordum. Ne öğrendiysem ve sonradan daha tam olarak öğrendiklerim şunu ortaya koyuyordu. Bu Kızılderililer, Hristiyan uygulamalarını putperestlikleriyle iç içe geçirmiş biri tarafından yetiştirilmişlerdi. Hristiyan ritüelleri ve törenlere karşı batıl inançlı bir saygı taşıyorlardı. Ama gerçek ibadeti yalnızca kendi putperest tanrılarına sunuyorlardı. Bu tuhaf keşfe varmak bir şeydi. Ama yalnızca kendime koyduğum görevin ne kadar zor olduğunu gösteriyordu. Kızılderililerin iç yaşamının sırlarını çözme görevinin. Aslına bakılırsa, bir kaza olmasaydı Moralya'ya pratikte bıraktığımdan daha bilge dönmezdim. Ama o şans eseri olay beni allak bullak etti ve son derece geniş kapsamlı sonuçları oldu. Olan, Santa Maria köyündeki kalışımın son öğleden sonrasındaydı. Yalnız başıma dağ yamacında yürümeyi başardım. Her yürüyüş girişimimde, Kızılderililerin biri kayaların arasına düşme tehlikesiyle ilgili medeni bir bahane öne sürerek hemen ardımdan gelmiş ve beni başka bir yöne yönlendirmişti. Ama bu sefer, nasıl oldu bilmiyorum, o kadar dikkatli gözlerden kaçmayı başardım. Şans yanımdaydı ve rahatsız edilmeden devam ettim. Dağ yamacı sarp, vahşi ve engebeliydi. Yüksekliklerden düşen büyük kaya parçalarıyla doluydu. Yüzyıllardır orada yatan bu kütleler yosunla büyümüş, çalılar ve düşen yapraklar altında yarı gizlenmiş haldeydi. Dalların arasından süzülen loş ışıkta ilerlemek gerçekten tehlikeliydi. Sadece düşüşlerin kırık bacaklara değil, kırık boyunlara da kolayca yol açabileceği bir yer. Yosunlu çıkıntılardan kayma, ardından havada bir dönüş ve aşağıdaki keskin kayalar. Gerçekten, yolu gıdıklayan tehlikeleri o kadar çok buldum ki, Kızılderililerin sadece basit bir gerçeği söylediklerini düşünmeye başladım.
Beni böyle tehlikeler konusunda uyarmışlar ve ışık beni güvenle geri taşıyabilecek durumdayken dönmemi söylemişlerdi. Tam bu akıllıca sonuca vardığım an, ayaklarım bir çıkıntının kenarında aniden altımdan kaydı ve derinliğe düştüm. Neyse ki bir düzineden fazla feet düşmedim. Ve düşüşüm, yaprak ile yosundan oluşan dostane bir yatakla kesildi. Ayağa kalktığımda, kendimi kayaların arasında dar bir yarıkta buluyordum. Ve şaşkınlıkla gördüm ki, bu yarığın içinden iyi bir şekilde aşınmış bir yol geçiyordu. Az önce uğradığım tehlikeyi düşünmek zihnimden anında silindi. Kızılderililer arasında en çok gizlenmek istedikleri şeyi bulacağıma dair heyecan verici bir umutla doldum. Hızlı ve kolay bir şekilde ilerlemeye başladım. Az önce büyük zorlukla tırmandığım o kayalık dağ yamacı boyunca. Bu batık yolun yüzeyi, yakından bakınca kısmen doğal kısmen yapay bir şeydi. Düştüğüm gibi yarıklar ve sinsi geçitlerle devam ediyordu. Burada düşen kaya parçaları, kimi zaman çok tonluk büyük kütleler, doğal bir karmaşayla birbiri üzerine yığılmış ve derinliklerinde dar bir geçit bırakmıştı. Ve tüm bunlar çok uzun zamanlardı böyleydi. Çünkü kayalar kalın yosunla kaplıydı. Bir yerde, bir su yolunun kesiştiği noktada, yüzyılların aşındırmasıyla düzeltilmişti. Gizleme o kadar zekice yapılmıştı ki, o dağın yamacını bir ordu defalarca geçse bile bu yolu bulamazdı. Beni oraya yalnızca bir kaza getirmişti. Yarım mil kadar, azalan ışıkta, kalbim tüm bu heyecandan zonklarken, ilerlemeye devam ettim. Sonunda dağın doğuya baktığı geniş ve çıkıntılı bir kaya burnuna ulaştım. Burada bir dönüm ya da daha geniş, açık bir alan vardı. Ortasında alçak, sunak benzeri taş bir yapı duruyordu. Dar yolun sonunda, hala sığınağın gölgesindeyken, durdum ve önümdeki toprağı dikkatle inceledim. Çünkü fark etmiştim, ölümün tam kenarında duruyordum. Temkinli hareket etmezsem, o ölüm beni eline geçirecekti. Ormanların gölgesinden bu geniş açıklığa çıkınca, parlak gün batımı ışığı tüm doğu gökyüzünü örten pembe bulut yığınlarından yansıyarak mekanı dolduruyordu. Açıklığın ortasında, çıplak kayanın 1000 feet ya da daha fazla aşağıya diklendiği o muhteşem uçurumun çok yakınında, kesilmiş ve kare edilmiş devasa bir kaya bloğu, kaba ama güçlü bir sunak görünümündeydi. Geldiğim iyi aşınmış patika hikayenin geri kalanını anlatıyordu. Burası bir tapınaktı. Çatısı büyük gökyüzü kubbesiydi. Ve nazik Fray Antonio'nun gerçek Hristiyanlar olduğuna inanmak istediği Kızılderililer, gerçek tanrılarına, kadim babaları gibi buraya gelip ibadet ediyorlardı. Bulduklarımı kavradığım an içimden bir sevinç titremesi geçti. İşte bu, güçlü ama kesin olarak ummadığım şeyin kesin kanıtıydı. Aztek inancı gerçekten hala yaşayan bir inançtı. Ve neredeyse hemen ardından geldi bu kesinlik, bu gizemi çözebilirsem, onların bu inanca bu kadar dikkatle sadık kaldıklarını görmüşsem, aradığım her şeyi bulabilirdim. Yaşayan gelenekler, tutarlı gelenekler aracılığıyla. Ve böylece, 19. yüzyılın dünyasına, İspanyolların 16. yüzyılda sildiğini sandığı ama yok edemediği yapıyı açıkça göstermek mümkün olacaktı. Suriye'de, Mısır'da, Yunanistan'da başarılar elde eden meslektaşlarım. Smith, Rawlinson, Schleiman, yalnızca ölü antik çağın tozlu yüzeyini karıştırmışlardı. Ama ben geçmişi taze ve parlak biçimde şimdinin tam ortasına taşıyacaktım. Bir zamanlar antik olan bir şeyi, yeniden canlı yapacaktım. Dar yolun alacakaranlığında dururken, sevinç kalbimde neredeyse patlayacak kadar şişiyordu. Ve o an, kulaklarıma acı çeken birinin alçak inlemesi geldi. Zayıf, belirsiz bir ses. Büyük taş sunağın yönünden geliyordu. Kendimi bu şekilde herhangi bir Kızılderiliye fark ettirmek, arkeolojik hırsımın kısa sürede sona ereceği anlamına gelirdi. Bunu biliyordum. Ama acı çekip inleyen birine yardım etme arzusu beni harekete geçirdi. Bir an kararsız durdum. İnlemeler tekrar geldi. Cesurca açık alana çıktım ve sunağın bulunduğu yere ilerledim. Büyük taşın etrafından dönerken gördüğüm manzara. Son derece acıklıydı. Çıplak kaya üzerinde yatan yaşlı bir adam. Alnında büyük bir yara. Kan yüzüne ve göğsüne akıyordu. Bakılması en korkunç nesnelerden biriydi. Bedeninde birçok kırık kemiğin anlattığı belirli bir gevşeklik vardı. Adımlarımın sesini duyunca başını saldı. Ama kan gözlerine akmıştı ve beni göremiyordu. Gözlerini temizlemek için zayıf bir hareket yaptı, ama kısmen kaldırılmış ellerini acı dolu bir inlemeyle indirdi. Onu bir bakışta tanıdım. Cacik, şef ve aynı zamanda köyün rahibi. Bu yerde en son buluşmak istediğim kişi. Ah,
Sonunda bana geldin. Benito, dedi alçak ve bozuk bir sesle. Tanrıların seni bana göndermesini diliyordum. Çünkü ölümüm geldi. Ve tek sırrın halefime, yalnızca senden gizli tutulmaması gereken sır, sana söylenmeli. Sunağın zirvesine tırmandım ve oradan düştüm. Cacike'nin sözlerinde benim için bir umut olduğunu fark ettim. Beni göremiyordu. Ve açıkça, köyden ikinci şef olduğuma, benimle çok konuşan bir Kızılderili olan Benito olduğuma inanıyordu. Tonlarını iyi biliyordum. Hiç şüphesiz benim sakarca Kızılderili konuşma taklidi başka koşullarda hemen fark edilirdi. Ama Cacik başka hiçbir adamın o yerde ona gelemeyeceğine inanıyordu. Tüm vücudu işkence içindeydi ve ölümün tam maddesindeydi. Ve öyle oldu ki, tedirgin olmam, az ve basit kelimeler söylemem gerekti. Şans hala yanımdaydı. Son anlarında, elini tutan kişinin kim olduğunu tahmin edemedi. Başını biraz kaldırıp dizimin üzerine koydum. Konuştu yine, çok zayıf ve kırık bir sesle. Göğsümde deri bir torba var, içinde. Rahip kaptanın simgesi ve ırkımızın kalesinin hala durduğu yere giden yolu gösteren kağıt var, bu sır yalnızca benimle kalır. Çünkü sen de benim gibi eski evdensin, eski rahiplerimiz ve krallarımızın soyundan. Sana anlattığım işaret sadece senindir, ama anlamını söyleyemem. Gökten gelir, işaret gönderilir ve yardım çağrısı da oradan gelir. Bir zamanlar, bildiğin gibi, o işaret geldi. Ve haberci, kendi atamız, ayrıldı. Ama o zaman tanrılar bize öfkeliydi ve onun mesajının teslim edilmesine izin vermediler. Kendisi öldürüldü. Yine de belirti korundu. Ve yeniden gökten işaret gelecek. Ve sonra, sen bilen. Ama burada acı bir ürperti içinden geçti. Konuşması yerini acı dolu inlemelere bıraktı. Tekrar konuştuğunda sözleri yalnızca bir fısıltıydı. Beni, sunağın önüne, yatır. Şimdi, son. Ama işaret, nedir o? Peki kale nerede, diye haykırdım hevesle. Bu garip açıklamanın yoğun heyecanında, çekingen olma ihtiyacımı ve sesimi gizlemeyi bile unutmuştum. Ama dikkatsizliğim bana hiçbir şeye mal olmadı. Konuşurken bir ürperti daha geçti Cacike'nin bedeninden. Ve dudaklarından, sonsuza kadar susmak için, bir ses çıktı. Yarı inleme, yarı nefes. Ruhu ondan ayrılmıştı. Dinlenmişti. Biraz sakinlik geri döndüğünde, göğsündeki, kanının aktığı yerde koyu bir şekilde lekelenmiş deri torbayı aldım. Sonra zavallı parçalanmış bedenin nazikçe ve saygıyla kaldırdım. Sunağın önüne koydum. Ve böylece, gizli patikadan köye döndüm. Güvenle ve fark edilmeden, ölü Cacike'yi orada bırakmıştım. O büyük dağın zirvesinin ciddi yalnızlığında. Gece alacakaranlığı, tanrılarının sunağı önünde yalnız bir ölümde etrafında toplanıyordu.